Başladı. Tamam. Şu biraz agresif gibi abi ya. Eyvan evet. Hayır. Sen bir Eyvan. bırakabilir misin abi? Bakalım ne olacak. Şeyden tasmadan çıkabilir. Haydi bre. Yani Soner bu konularda gerçekten çok cesaretli. Umarım başına bir şey gelmez. Şöyle beni koklamasını sağlayacağım. Eline bir şey alıp köpeğin üzerine yürü. Ve kalkamıyorum hiçbir şekilde. Olsa beni etkisiz hale getirmek için o ateşin üzerinden atlayacak mı, atlamayacak mı? Ben de sana diyorum ki Osa ateşten geçip yine sana saldırabilir. Oldukça iddialı sözler hani. Umarım köpeğe bir şey olmaz ateşten dolayı. Tamam abiciğim, yakın ateşi, köpek durmuyor. Osa beni görür görmez gerçekten çıldırdı. Duvara tırmanmaya çalışıyor. Osa! Yaha! Osa! Gel. Yaha! 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 Soner Şeylen YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Şu anda üzerimde bir full bite görüyorsunuz. Bunun temel sebebi de hemen arkamda görmüş olduğunuz Osa isimli Preso Kanarya ırkı köpek. Osa temel eğitimleri falan çok yüksek olan bir köpek ve şimdi ben de biraz sonra şu ortaya çıkacağım, bağıracağım. Şu kırbaçla biraz ses çıkartacağım, onun dikkatini çekeceğim ve şu tarafa doğru koşmaya başlayacağım. O da gelip arkadan beni etkisiz hale getirmeye çalışacak. Bakalım neler olacak. Şimdi yavaşça çıkacağım arkadaşlar. Sen şöyle hafiften Osa'yı görebilir misin abi, senden ricam? Evet, şu an Osa'yı görüyorsunuz. Osa beni hiçbir şekilde görmüyor. Şu an sakin duruyor. Biraz sonra o tarafa doğru koşmaya başladığım an Osa beni kovalayacak ve hızlı bir şekilde etkisiz hale getirmeye çalışacak. Heyecanlanmaya başladım. Kazan mübarek olsun. Aynen, hadi bakayım. Çıkıyorum abi. Yaha! 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 Ah! Hadi kızım. Sonu kırbacı vur. Kırbacı vur, bana gelebilir. Yaha! Ah! Yaha! Ah! Kalkamıyorum. Kalkamıyorum ha. Şöyle sırtım ve kalkamıyorum hiçbir şekilde. Olsa şu an yüzüm de açık olduğu için. Ben de Alın köpeği! bekle. Bırak. Biraz da o kuvvetini gerçekten size göstermek istiyorum. İnanılmaz kuvvetli, güçlü bir köpek. Yani dişi bir köpeğe göre inanılmaz kuvvetli. Şimdi şunu çıkartacağım yavaşça. Alıp götürmesini sağlayacağım. Hemen full bite'ı verdim. Ödüllendirdim. Acayip yorucuydu. Yere düştükten sonra ya öyle bir pozisyona düştüm ki kalkamadım. Çünkü sürekli çekiştiriyor, beni sürüklüyor. Ardından küçük de olsa dedim acaba ayaklarım açıkta, kafam açıkta. Acaba ısırır mı endişesi olduğu için o yüzden istediğim pozisyona getiremedim kendimi. Evet Engin abi, nasıl değerlendiriyorsun? Çok uzak bir mesafe. Evet, iyi hesaplayamadık orayı. 100 metreden fazla. O yüzden hani köpeğin beni yakalaması için biraz yavaş koştum. Bir de şu otlar yeni kesildiği için çok sert, dikenli ve Batıyor mu? yani hem batıyor, olası bir ihtimalde hani köpeğe de zarar verebilir baktığınız zaman. Ters bir şekilde düştüğüm zaman hani ayağıma falan da girebilir. Hani sertliğine denk gelirse. Hani o yüzden biraz yavaşladım. Çok hızlı koşsam belki çok daha dengesiz düşecektim abi. Çektin. Yoksa koşabilirdim. Şuraya kadar koşardım. Koşardın çünkü çok mesafe Aynen, vardı. çok mesafe vardı. O konuda avantajım vardı. Hava çok sıcak. Ben bu kadar uzun mesafe koşup da bir de seninle boğuşması riskli. Çünkü bu da genç bir köpek değil. Kalçama ağrı girdi abi. Hadi ya. Şuram var ya, zaten bel fıtığı var. Nasıl? Çok inanılmaz sert bir köpek abi. Hani He? ben ayağa kalkamadım yani. Ben Pozisyonum uzaktan çok gördüğüm ters. kadarıyla seni sürüklüyordu Yani böyle sürekli yerde. böyle şey gibi abi. Nasıl? Yerde sürüklüyordu böyle, çekiyordu. Aynen, nasıl derler ona? Sürekli çekiştiriyor. Bacaklarım ve kafam açıkta olduğu için. Şu pozisyondayım ya. Hı.
şu pozisyondayım. Hani şöyle kalkmaya şey yapamıyorum. Cesaret edemiyorum. Hani o esnada bir boşluk bulur. Yanlışlıkla bir yerimi ısırır diye. Olma ihtimali düşük ama sonuç olarak ihtimal dahilinde olduğu için bunu riske edemedim ya. Ama yine riskli bir iş yani. Kesinlikle her türlü riskli bir iş. Evet. Düşerken sağlam düştün ama yani. Aynen, sağlam Dengeli düştün. Yavaşladım. Belki yavaşlamasam çok daha ters düşebilirdim. Köpeğin geldiğini ayak seslerinden mi hissettin? Yok, gördüm abi, ben bakıyordum arkama. Ha, arkaya mı bakıyordun? Bakıyordum aynen. Orada bayağı uzaktı. Ben Çünkü görmedim şuraya o girmek kadar. istemedim. Şurası çok gölgeydi, ışıkmış, çok ters olacaktı. Hı hı. Onu risk etmek istemedim o yüzden, görüntü açısından. Ben de Tarzan gibi. Evet abi, Harun normalde kırmızı tişört giyiyordu. Osa'yı çıkarırken Harun'a bayağı bir agresyon gösterdi. Osa böyle olunca Harun Osa'yı üstünü çıkarıp çıkartırken şu seksi vücudunu bizim için He. sergiledi, evet. Bir ara baktım yöneliyor Soner dedim. Kırbaç mırbaç ses bir şey yap. Bana gelecek gibi oldu çünkü. Yok, ben zaten söyledim. Oradan ben seslendim. Harun köşeden kalsın, ona da ayar oldu diye. Aynen. Tamam Kırmızıyı mı? özellikle çıkarttım abi. Çünkü bodysuit'le aynı renk. Üzerimdeki tişört. Dedim yalan olmuyor. Sen Ama orada- güzel olurdu. Sen orada elinde kamera falan şöyle hareketler yapınca Şimdi sana sırada ayar bu halde oldu. bana saldırıyor abi koluma. Çağırın o sayı. Nerede? Demir vücut abi. Demir vücut. Öyle mi diyorsun? Tamam yok bir şey, gel. Yok bir şey. Sen git istiyorsan abi. Git. Sen git. Evet, sen çekmeden git. Burada ilk video çekerken Engin abiyle şöyle bir konuşmamız olmuştu. Osa isimli köpekle bir ateşli sahnemiz olacaktı. O esnada doğum yaptığı için videoyu çekememiştik. Aradan işte yine birkaç ay geçti ve tekrardan buradayız. Şimdi ateş yakacağız. Şöyle tek şerit halinde değil mi abi? Evet. Ateş yakacağız. Ben yine onu kışkırtacağım. Osa o ateşe rağmen gelip beni etkisiz hale getirmeye çalışacak. Senin iddian köpek ateşten geçemez. Ben de sana diyorum ki Osa ateşten geçip yine sana saldırabilir. Bakacağız burada iddiada kim haklı kim haksız. Biz de ilk kez deneyeceğiz. İlk defa mı deneyeceksiniz ateşi Evet, abi? Sen de deneyeceğiz. Umarım- Bakalım o da nasıl olacak bilmiyorum. Köpeği bir ıslatırız. Umarım köpeğe bir şey olmaz ateşten dolayı. Hani atlar mı atlamaz onu da bilmiyoruz. Eğer Ben- atlarsa gerçekten çok büyük olay olur yani hakikaten. Ben de bilmiyorum da ben atlayacağını düşünüyorum. Oldukça iddialı sözler hani. Orası beton, yalnız senden kask giymeni isteyeceğim. Düşerken kafanı Yok, vurma ben diye. kaskı takmak istemiyorum abi ya. Çok zahmetli, gerek yok. Olay daha tehlikeli olsun abi. Hadi geçelim bir an önce. Hadi geçelim bakalım. Ay, minnak. Evet arkadaşlar, şu anda elimde bir Preso Canario ırkı köpeğin yavrusunu görüyorsunuz. Engin abi, şu Efendim? köpeğimiz kaç aylık abi? Ve ismi ne? 2 aylık. 2 aylık ve ismi neydi bunun? İsimleri daha henüz konulmadı. Daha konulmadı. Hı. Neye göre koyuyorsunuz abi isimleri? Hani Mikroçipledikten sonra isimleri Hmm. konuluyor. Mikroçiple beraber. Ondan sonra da federasyona gönderiliyor belgeleri. Biz Hı hı. İspanya'ya gönderiyoruz. İspanya'dan soy kütük belgeleri geliyor. Gördüğünüz geleneksel Presa Kanaryo'dur. Ben de onu Şu soracaktım çizgiler. abi. Onu mu soracaktın? Aynen, Sen aynen. sormadan ben o Aynen. zaman başladım. Sen onu tarif et Şu abi. göğüsteki beyazlar, ayaktaki beyazlar. Bu geleneksel Presa Kanaryo renkleridir. Allah yumuşacık. Başka abi? Genelde Gran Canaria adasında olan renklerdir. Tenerife adasında genelde eskiden tarihte bu renkler gözükmez, çok az gözükür. Hı hı. Gran Canaria adasında genellikle gözükür. Presa Canario'nun geleneksel eski kan örneklerinden bir tanesi olan bir yavru. Abi şöyle yapalım mı? Bu köpeğe henüz isim koymadık. Bence bu köpeğe bizim izleyicilerimiz, hani bu videoyu izleyen izleyicilerimiz isim koysun. Yorumlarda isim önerilerinizi yapabilirsiniz. Yorumlarda en çok beğeni alan ismi bu köpeğin ismi olarak koyacağız arkadaşlar. Sonra gelip kulağına 3 defa fısıldayacağız. Soner, sen bu köpeğin babasını çok yakinen tanıyorsun. Babası kim abi? Gonça mı? Burada alana girdiğin zaman sana saldıran Ha. beyaz köpek vardı ya, Ha. tek gözü, korsan, balaban. Balabanın yavrusu bu. Bala bana hiç şey yapmamış, hiç çekmemiş şu anda abi. Henüz sakin. Ben onu böyle rahat bir şekilde kucağıma alıp onu sevebiliyorum. Gerçekten minnacık. Şöyle onu sal. Gerçi diğer köpeklerin yanına gider ama değil mi? Evet. Tehlikeli. Biz salmayalım. Onu Enver'e Başka? verelim. Allah'ın şu istiyorsan. kuyruğa bak. Allah'ım bu tuzun yerim seni dur. Sen rahat tutayım da şöyle. Bu köpek abi Preso Canario ırkı köpekleri böyle yine incelediğimizde bu renk dağılımından sonra dikkat etmemiz gereken başka neler var? Bu köpekte mi gösterelim yoksa başka büyük köpeklerde mi gösterelim? Şimdi büyük köpeklerde de gösterebiliriz. Onu istiyorsan bırakalım, Enver'e verelim. Ay. Sen ayrılmak istemiyorsun pek. Abi yumuşacık ya. Hadi git bakayım. Alanımız ve alat sayımız çok kısıtlı olduğu için şu anda sadece 3 tane köpek bağlayabiliyoruz. Normalde Evet. burada dedin 35-36 tane köpek var. Evet. Doğru mudur? Evet, doğrudur. Normalde arkadaşlar buraya yani en azından hani 35 tanesi olmasa bile en az bir şu biraz agresif gibi abi ya. Elvan, evet. Normalde buraya bir en az 10 tane çıkarmayı planlıyorduk. Görsel açıdan daha zengin olsun diye. Ama maalesef bu tip imkansızlıklardan dolayı onu yapamıyoruz. Sırayla abi arkamızda Elvan isimli köpek var. Elvan isimli Yes, bir köpek agresif var. bir köpek. Sen fazla yaklaşma. Tamamdır, ben buradan sen Elvan'dan biraz bahseder misin abi? Bunların üçü aslında kardeş. Bu Elvan, ortadaki Ekol, diğeri de Tecere adı Eylül ama sahibinin koymuş olduğu ad Barbie. Onun sahibi Nurettin kardeşimiz Almanya'da yaşıyor. Bir Hı hı. süreliğine burada köpek.
köpek. Bir süre sonra gelip alacak. Şu anda bir yandan tetikte duruyor. Her an bana atlayacakmış gibi. Yani böyle özellikle de elimi kolumu sallayarak şey yapıyorum ya. Evet, elini kolunu fazla salladığın zaman Çok şey yapıyor. algılayabilir. Tehdit olarak algılayıp bir anda bana dönebilir bak şu anda olduğu gibi. Biraz daha eldiven bahseder. Tamam. Halatımız sağlam mı abi? Sağlam, tamam. Koparmaz değil mi? Koparmaz. Ha şöyle bir yanaşmaya çalışsam sevdirir mi kendini abi? Hayır. Tam bir Elvan. bırakabilir misin abi? Bakalım ne yapacak. Şeyden, tasmadan çıkabilir. Sen hemen müdahale edersin abi. Çok şey yapmayız. Ya şöyle yanaşayım da. Gel. Bunu daha önce yabancı birisi sevdim abi. Yo. Elvan aslında eğitimli bir köpek. Şu kere sen biraz uzaklaşabilir misin abi? Elvan gel. Gel bakayım gel. Şöyle beni koklamasını sağlayacağım. Elvan eğitimli bir köpek. Gereksiz Öyle mi? agresyona girecek bir köpek değil. Az önce arkadaşlar. Gel bakayım kokla bakayım. Ama sen ani hareketler yaptığın zaman tehdit olarak algılayabilir. Tabii. Az önce el kol hareketi yaparken Evet. arkadaşlar biraz şey yapıyordu. Hani biraz agresiflik gösteriyordu. Biraz sevdim. Kuyruğu şu anda baktığınız zaman pozitif. Sahibi Engin abi de yanımda olduğu için şu an herhangi bir şey yapmıyor hani. Gel bakayım. Biraz daha şöyle yanaşayım. Aferin sana koç. Evet. Daha önce bunu yabancı birisi sevmedi herhalde. En Yok. azından böyle bir şey denemedikleri için herhalde. Sevmedi. Yo, zaten eğitimdeydi bunlar. Fazla olmadı gelince. Daha önce zaten ilk 2 videomuzda bu köpekler yoktu sanırım. Evet, eğitimdeydiler. Hı. Namussuz. Oh. Yerim seni. Evet. Şimdi Elvan'ı böyle seviyorsun, okşuyorsun, seninle oynuyor. Görüp de yumuşak bir köpek sanmasınlar. Ha, sonraki süreçte yine yabancı birisi olduğu zaman hani alanını korumak zorunda kaldığı zaman yine Tabii. aynı şeyleri gösterecektir tahminimce. Mutlaka. Vereyim koç. Abi şimdi Elvan'ı tanıdık. Elvan'ı tanıdık. Bu üç kardeşin babaları Guanche, anneleri de Osa. Babaları Guanche, Anneleri anneleri Osa. Osa. Yani kan çok sağlam. Kan çok sağlam. Preso Canario ırkı özelliklerini %100 taşıyor diyebilir miyiz zaten? Hani kan Tabii çok taşıyor. Geleneksel Presa Canario ırkının %100 taşıyor. Şov Arkadaş- hattı değil. Geçen videoda da söyledim. Bu köpeklerin iki versiyonu var. Biri şov hattı. FCI'nin güzellik yarışmalarına katılan ve onun için yetiştirilen versiyonu. Bir de geleneksel versiyonu var. Yıllardan beri 1300'lü 1400'lü yıllardan beri gelen bir soy. İkisi arasında farklılıklar var. Bunlar geleneksel Perro de Presa Canario oluyor. FCI'nin köpeklerinden değil. İlk videoda bir 7-8 tane köpek gördüm. Şu anda da 3 tane köpek var. Yani hepsinin fiziği falan çok güzel. Yani zaten gördüğünüz zaman her şey ortada arkadaşlar. Tebrik ediyorum abi gerçekten bu köpekleri bu kadar güzel baktığınız için. Şimdi Elvan'ı gördük abi. Elvan'ın yanında hemen onun yanında kardeşi var. Kardeşi Ekol var. Ekol Bilmeyelim. erkek bir köpek. Herhangi bir agresifliği var mı bunun? Gerektiği zaman. Şu anda bir agresiflik Şöyle en azından kendimi göstermez. koklatayım. Aynen. Önce beni tanısın. Böyle rastgele alanına girmek istemiyorum. Ondan sonra şöyle o güveni aşıladıktan sonra onu sevdim. Abi çok büyük bir kafası var ya. Köpeğin Hani normal Preso Canario ırkı köpeklerin kafa yapısı genelde hep böyle bunun gibi büyük mü oluyor genelde? Genelde büyük olur. Erkeklerin kafa yapıları. Dişilerde kafalar daha ince olur. Evet, şurada evet. görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar çok daha Ama ince ve çok daha büyük. erkeklerin kafaları genelde büyük olur. Erkekler daha gösterişli, daha kemikli Aynen olur. ben bir yandan yani sevmeden önce şeye bakıyorum. Kuyruğuna bakıyorum zaten. Hani ne olur ne olmaz diye. Ekol'dan biraz bahseder misin abi? Ekol bizim ürettiğimiz bir köpek. İşte bahsetmiştim. Babası Guanche, annesi Osa. Ekol dünyada ilk multi şampiyon siyah Presa Canario unvanına sahip. Multi şampiyon ne demek abi? Çok kez peş peşe şampiyon olmuş köpek demek. Köpek güzellik yarışmalarına götürdü eğitmen arkadaşımız Ekol'ü ve bizim ürettiğimiz bir başka dişi köpek CZ'yi. Bunlar gitmiş oldukları Balkanlarda her yarışmada birinci oldular. Ekol dünyanın ilk ve bildiğim kadarıyla hala tek multi şampiyon siyah ve geleneksel soydan gelen Presa Canario'su. FC'nin güzellik yarışmalarına gönderdiler Balkanlara. Orada katıldığı her yarışmada eksiksiz şampiyonluk aldı. Çok uzun yıllardan beri verilmeyen Yugoslavya şampiyonluğunu da aldı. Aşağı yukarı tahmin ediyorum 20 senedir falan verilmeyen şampiyonluğu ilk kez alan köpek. Allah Allah. Evet. Ama çok sosyal bir köpek. Şimdi şeylere, yarışlara falan katıldığı için ona böyle şey yapmadınız herhalde. Yo, bu da eğitimdeydi. Ha, yine Tabii, eğitimdeydi. Evet. Ya sen Bunlar oturup ne yapacaksın? eğitimli Manyak mısın köpekler. oğlum? Sen şampiyon köpeksin. Abi çok güzel köpek abi ya. Yani yaklaşık herhalde Bunları- 65-70 kilo falan vardır Var abi diye ya. tahmin ediyorum. Ya var fiziği falan inanılmaz düzgün maşallah var. Bu multi şampiyon dediğim yani kaç tane yarıştan oluşuyor totalde? Balkanlar şampiyonası şöyle oluyor. Balkan ülkelerinden 4 ya da 5 tanesi peş peşe günlerde şampiyonluk düzenliyorlar. Onları geziyorsun. Bütün hepsini kazandığın zaman sana Balkan şampiyonluğu unvanını veriyorlar. Bu şu an Balkan şampiyonu bir Balkan köpek görüyoruz değil mi? şampiyonu, evet. Balkan şampiyonu, NATO şampiyonu, aynı zamanda Yugoslavya
Yugoslavya şampiyonu, Kosova şampiyonu, Makedonya şampiyon bir sürü yani. Şimdi hepsini aklımda tutamıyorum. Hani Balkan'ı anladım, Yugoslavya'yı anladım. NATO şampiyonu nasıl oluyor abi? Onlar Balkanlar kendi ülkeleri, NATO ülkeleri kendi aralarında bir de NATO şampiyonluğu diye bir şampiyonluk veriyorlar. Bütün diğer ülkelerde şampiyon olan köpeğe verilen bir ödül. Yani diyelim ki buradaki 5 ülkeyi gezdin. 5 ülkeden hepsinde şampiyon olabilirsen alabileceğin bir ödül. Balkan şampiyonluğu gibi. Yoksa bir ülkede şampiyon olduğun zaman alabileceğin bir ödül değil. Yani şu anda NATO'da şampiyon olmuş bir köpek görüyoruz. Doğru Evet, mu abi? evet. NATO şampiyonu bir köpek görüyoruz. Hayatımda ilk defa NATO şampiyonu bir köpek görüyorum ya. NATO ile alakalı hani şey beklersin, hani politik, siyasi bir şeyler beklersin ama NATO'da şampiyon olan bir köpeği ilk defa görüyorum. Siz de ilk defa görüyorsunuz tahminimce. Hani bu şeyi daha önce bilmiyorsanız. Ama çok tatlı bir köpek ya. Yanakları falan. Oh. Nedense abi çok şeye bakıyor ya. Hani normalde sakin duruyor şu anda ama öyle bakışları Gözlerine var baktığın ki. zaman ürkütücü. Yani öyle ürkütücü bakışları var ki gerçekten hani şey yapamıyorum, emin olamıyorum. Baktığında kuyruk yapısı, kulak yapısı falan çok normal gözüküyor ama gözlerine bakınca beni ürkütüyor gerçekten. Sen ani herhangi bir şey yapmazsan bir şey yapmayacaktır. Arkadaşlar şu anda da fiziğini görüyorsunuz hakikaten. NATO şampiyonu bir köpek. Kaç yaşında abi şey? 2 Ekol? yaşında. Daha 2 yaşında. Evet, 2 yaşında. Daha katılacağı yarışma falan var mı abi? Yo, bir daha güzellik yarışmasına göndermeyi düşünmüyoruz. Ancak çalışma, working ile ilgili yarışmalara göndereceğiz İspanya'ya. Anladım. Ha, güzellikle alakalı tüm şeyler aldı zaten. Daha yaptığını yaptı. Yani yok, başka daha ne yapacak? Tekrara düşmenin lüzumu yok. Evet. Bu sefer başka yerde şampiyonluklar alsın diye. Working. Ha, working Yani time, çalışma alanında. Evet, iş alanında savunma, saldırı, alan koruma bu tip yarışmalara katılacak. Eğitimini de zaten o yüzden yaptı. Tamamladı sayılır. Burada birkaç ufak tefek şeyi kaldı. Onun dışında tamam. Ekolden ayrılmadan önce şampiyonluklarını saymak istiyorum abi. Balkan şampiyonu, NATO şampiyonu, Yugoslavya şampiyonu, Kosova şampiyonu, Makedonya şampiyonu, işte başka diğer Balkan ülkelerinin şampiyonu. Totalde 10 tane şampiyonluk var. 10 tane şampiyonluğu var. Sertifikalarını ben sana veririm. Videoya koyabilirsin. Olur. Şu an totalde 10 tane şampiyonluğu olan bir tane Preso Kanarya ırkı köpek görüyorsunuz. Her şeyle muazzam bir köpek ya gerçekten. Abi ekolü şöyle bıraktıktan sonra hemen yan tarafa geçiyoruz. Tamam. Onun kardeşi kim var yanımızda şu an abi? Onun kardeşi Eylül var. Secere adı Eylül. Sahibi Nurettin kardeşimizin vermiş olduğu isim Barbie. Ailede büyüyen bir köpek. O yüzden böyle sosyal, çok Evet. da cana yakın. Barbie toplam 4 tane Presa Kanaryo, 3 tane küçük çocuklu bir ailede büyüdü. Bayağı sosyal ama ya. Evet, sosyal Her bir şeyle köpek. sosyal. İlk videoda yine bu da yoktu. Yoktu. İlk videoda biz bunu buradaydı ama çıkartmadık. O zaman Yetişememişiz aklımıza tabii. gelmedi. Evet. Abi dur. Sen atlayacak ya. Abi devam edelim. Bazı insanların Presa Kanaryo ile ilgili yanlış düşünceleri var. İşte köpeklerin çok saldırgan olduğu falan diye. Aslında bunlar saldırı köpeği değillerdir. Bunlar savunma köpeğidir. Kişiyi, ailesini, evini, alanını savunurlar. Gereksiz yere agresyon göstermeyen köpeklerdir. İşte dediğim gibi 3 tane küçük çocuk, bir tanesi 4-5 yaşlarında bir kız çocuğuydu. Onunla beraber 4 tane Presa bir ailede büyüdüler. Hiçbir sorun yaşamadılar. Genelde hani böyle Preso Kanarya ırkı köpekler hakkında böyle hep böyle saldırgan imajı yaratıldığı için insanlar genelde bunları falan sahiplenirken tedirgin oluyorlar. Hani ön yargıyla yaklaşıyorlar. Şu anda ilk defa beni görüyor. Oldukça sosyal. Bana da herhangi bir şekilde agresiflik göstermiyor. Hani siz de bu tarz köpekler hakkında en azından hani detaylı araştırmayı falan yapmadan ya da bu işi profesyonel manada yapan insanların da görüşlerini alarak en azından fikir sahibi olabilirsiniz. Direkt ön yargılı yaklaşmak çok sağlıklı değil hiçbir şekilde. Bakın şu anda bana sırnaşıyor. Evet. Yumuşacık Allah Allah. Abi bunların dışında başka göreceğimiz köpek var zaten. Var. Şu an hala yine zamanımız var gibi şey için, Tamam. ateşli sahne için. Bunları götürelim, başka Aynen, hızlı getirelim. bir şekilde bunları görelim. Yine 3 tane başka köpek çıkartalım. Onları da hızlıca tanıyalım, sonra o ateşli sahneye geçelim. Tamam. Çünkü vaktimiz yok, hava kararacak. Onları en iyi şekilde size aktarmak istiyorum arkadaşlar. Haydi diğer köpeklere geçelim. 3 tane yeni köpek getirdik. Yine böyle ortalık falan karışmasın diye. 2 dişi bir erkek getirdik. Yanımızda hemen ortada erkek var. Erkek şu an dikkati tamamen dişilere dağılmış durumda. Normalde videodan önce biraz agresif falan dedin. Evet. Bunun eğitimi falan yok. Tenerife soyundan bir köpektir. Geleneksel çizgilere sahip. Siyah beyaz bir Yanına köpektir. yaklaşayım mı abi? Sıkıntı olabilir diyorsun. Burası onun alanı değil. Yani buraya gezintiye çıkmıyor. O yüzden daha sakin. Kendi alanında olsa kesinlikle yaklaşma derim. Ama şu anda sıkıntı yapmaz Şu diyorsun. anda evet bir sıkıntı yapmama ihtimali var. Köpeklerin tüy dökme zamanı. Aynen. O yüzden siyah köpekler hafif böyle kızılımsı kahverengi çıkabilir. evet. Dişinin yanına gitmeye çalışıyor. Aynen, Şu anda aynen. aklı orada. Bir ona bir ona. Tabii canım. Hani hangisine denk gelirse. Normalde bu da yine working line köpeği.
köpeği. Zaten Evet, şey yok, şov köpeği yok. eski kan, geleneksel Presa Canario. Bu Guanche'nin yeğenidir aynı zamanda soy olarak. Kimin oğlu? Guanche'nin kardeşinin oğlu. Guanche'nin kardeşinin oğlu. Evet. O kim? O dünyaca ünlü bir köpek yine Guanche gibi. Tenerife'de olan bir köpek. Coyote adında. Onun oğlu. O şu an İspanya'da. Annesi de O nerede? Tara. Onlar Tenerife'de. Türkiye'de değil. Bu da zaten Tenerife yetiştirmesi bir köpek. Burada Anladım. bizim yetiştirdiğimiz köpek değil. Bu senin yine test ettiğin Balaban'ın babasıdır. Şurada bir erkek bir dişi köpek varken Test alanına etmişsin girmeye alanı. çalıştım. Bige ve Balaban'ın babasıdır bu. Zaten yüz hatları falan andırıyor. Balabanı Bakışları andırıyor. benziyor değil mi? Aynen. Şu an bize pek poz vermiyor abi. Bence biz dişileri tanıyalım. Ondan sonra ikisini içeri alalım. Sonra bunu tek yapalım. Tamam. O olur. agresifliğini falan da belki hani dişiler gittikten sonra çok daha yapabilir. Bize dikkat kesilebilir. O yüzden onu hemen es geçiyoruz. Kısaca şöyle dişinin yanına geldik. Bu dişimiz abi kimdir? Bu Yanına dişi- yaklaşabilirim değil mi? Yaklaşabilirsin, sevebilirsin. Çok sosyal bir köpektir. Evet. İsmi ne abi? Bunun ismi Cadı. Cadı. Cadıya benzemiyor abi. Adı öyle. C harfine denk geldiği için Cadı koymuştu. Bir harf belirliyorsunuz. Evet, bir harf biz sıralaması. her bir batında alfabenin harf sırasına göre gidiyoruz. Evet, bu C harfi yani bizim 3. batınımızdı. Hı hı. Adı Cadı. Bu Guanche'nin kızı. Annesi Hada. Fakat biz Hada'yı kaybettik. O yüzden bize Hada'dan yadigar kalan köpeklerden bir tanesi. Havada yavaş yavaş kararıyor abi. Bunu yine böyle biraz hızlı geçeceğim. Belki Tamam. bir sonraki 4. videomuzda falan yine daha detaylı yapabiliriz. Belki bunları yine inceleyebiliriz. Bununla full bite'lı bir takım şeyler de yapabiliriz. Onlar bunu yapıyor mu? Sevdiğin köpekleri test mi edeceksin? Aynen tabii, abi. Tabii Sonra, ki yapıyorlar. sonra onları önce seveceğim, sonra test edeceğiz abi. Tamam yapıyorlar. O zaman diğer dişimizin yanına gidelim mi abi? Tamam gidelim. Bu dişinin adı Huri. T harfinden. Siyah. Çok az bir beyazlık olan bir dişi. Bunlar kaç yaşında bu arada? 2 yaşında. 2 yaşında ve daha gelişecek. Evet, Hani evet. o olsa bir dişiye göre oldukça iri ve kalıplıydı. Osa ama normalin çok üzerinde büyük bir köpek. Ben de ona şaşırıyorum. Yani şu ana kadar görmüş olduğumuz tüm dişiler böyle fizik olarak şeydi. Osa'nın- Osa'ya göre çok daha Evet, Osa'nın kızı ilk videoda gördüğün Elvan da örneğin yakın Osa'ya kalıp olarak. Ama daha genç olduğu için kalınlaşmadı. Kalınlaştığı zaman Osa kadar olabilir diye düşünüyorum. Bu da Sub-Zero'nun kızı. Annesi Athena. Yine geleneksel soydan gelen köpekler. hepsi yine Kanarya Adalarından gelen ırklara mensup. Evet, Kanarya köpeklerimiz. Adalarından gelen soylardan olan köpekler. Evet abi, o zaman biz hızlıca yapalım. Dediğim gibi bu dişleri zaten içeri alalım. Belki Sub-Zero'yla, kendisi biraz agresif bir köpek arkadaşlar. Onunla normalde ilk 2 videomuzda bir challenge de yapacaktık ama ona sıra gelmediği için yapamamıştık. Belki şu anda hazır buraya bağlıyken belki böyle yanaşmaya çalışacağım. O agresifliğini size göstermeye çalışacağım. Geçelim mi abi hızlıca? Tamam. Evet arkadaşlar, hadi hızlıca Sub-Zero'nun olduğu challenge'a geçelim. Evet Engin abi, şu anda yine sakin duruyor. Oldukça sakin. Hani kuyruk yapısını falan da oldukça normal gözüküyor. Herhangi bir tepki vermiyor. Sakin ama şu anda izlemede. Buna daha önce böyle yapan oldu mu? Yok hayır. Ama bana bakmıyor nedense abi. Hiçbir şekilde. Bakmaması gerekiyor zaten. Öyle mi? Evet. Sebep? Yabancılara mesafelidir Presa Canario. Hayır şöyle, yani elimi falan koklamaya da tenezzül etmiyor. Mesafeli durur her zaman. Heyo. Heyo. Yok, bakmıyor ya. Kendi alanında değil, gezinti alanında değil, Hı. farklı bir yerde. O yüzden alan koruması yapmıyor. O yüzden sakin. Sen herhangi bir şekilde tehdit oluşturmadığın için sana müdahale etmeyecektir. Onu test edelim mi abi o zaman? Tehdit Şey- oluşturduğun zaman Sen oradan- müdahale senden- edecektir diye düşünüyorum. Sen oradan bir müsaade edersen. Haydi bre. Yok. Enteresan bir şekilde tepki vermedi. Eline bir şey alıp köpeğin üzerine yürü. Al 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 al. Al 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 al. Isırdı mı? Bunu beklemiyordum. Bu kadar gelmesini beklemiyordum. Açtı tak diye kapattı. Senin Yemin- parmağın şansa girmedi içine. Evet evet. Üzerimde full bite falan da yok. Tasma kopmaz değil mi abi? İnşallah. Tamam, şimdi şey yaptım. Tehdit kısmından çıktım. Sen geri çekilebilir misin abi? Tehdit ettim, bakalım. Dikkat et. Bir normal yaklaşacağım. Heyo. Az daha elimi ısırıyordu bu arada hani. Şurama ramak kaldı, son anda elimle itekledim yani. Tehdit altında hissettiği zaman hemen görev odaklı iş yapabildiğini de gördük. Gel. Gel hadi gel. Yok, kafası hala dişilerde bence abi ya. Evet dişilerde. Hava gerçekten yavaş yavaş kararmak üzere. Çok fazla kararmadan bir an önce o ateşli sahnemize geçelim mi abi? Geçelim. Evet, bakalım ne olacak. Osa beni etkisiz hale getirmek için o ateşin üzerinden atlayacak mı, atlamayacak mı? Ben atlayabilir diyorum. Atlayacağını düşünüyorum. Sen de yok diyorsun. Bakalım. Tamamen yok demiyorum. Umarım atlar diyorum. Çünkü o şeyi görmek istiyorum gerçekten. O görev odaklı yapacağı işi merak ediyorum çünkü. Hı hı. Sonrasında beni nasıl etkisiz hale getirdiğini Yani görmek istiyorum. Genelde hayvanlar ateşten korkarlar diye Aynen aynen. ateşi görünce gelmiyor.
gelmeyeceğini Doğru. düşünüyorsun. Hı hı. Yani öyle bir düşüncem var ama kesinlikle yapamaması taraftarı değilim. Yapsın da. Aynen yapsın da böyle en iyi şekilde yapsın da güzel bir video çıksın ortaya. Evet arkadaşlar çok fazla beklemeden hadi o ateşi sahibimize geçelim. Evet arkadaşlar şu anda gerekli hazırlıkları yaptık. Yağ dökülmüş bir bez parçası görüyorsunuz. Buradan ateşi yakacağız. Şu taraftan osayı bırakacağız ve gelip ateşe rağmen üzerinden atlayıp gelip beni etkisiz hale getirmeye çalışacak. Ondan önce de şöyle bir yangın tüpümüz var. Olası bir ters duruma karşı. Etrafta da çok fazla kuru ot var. Olası bir yangın ihtimaline karşı Burası, yangın şeyini falan tüpü yanımıza aldık. evet, burası kapalı bir alan. Eskiden ahır olarak kullanılan bir alan. Burada yapmanın daha uygun olduğunu düşündük. Çünkü dışarıda sıcak havadan dolayı bir sürü kurumuş ot var. Biraz da rüzgar Evet, var. Evet, rüzgar da var. Yangın tüpünü o yüzden bu alanda herhangi bir şekilde olumsuz bir şey olursa müdahale etmek için yanımıza aldık. Duvarları falan da ıslattık. Ne olur ne olmaz diye köpeği de hafiften ıslattık. Ayaklarını falan. Evet, köpeği ıslattık. Köpek zaten çok hızlı geçeceğinden Hı hı. bir şey olacağını düşünmüyorum. Ama yine de her ihtimale karşı ıslattık. Tabii tedbirli olmakta fayda var. Şimdi arkadaşlar tedbirimizi aldık. Asıl şova geçelim. Tamam abicim, yakın ateşi. Köpek durmuyor. Evet şu anda Osa beni görür görmez gerçekten çıldırdı. Şu anda duvara tırmanmaya çalışıyor. Ateşimiz şu anda yanıyor. Yanmaya başladı biraz. Abi Sen hadi. tutuştur abi tutuştur. Ateşin tutuşmasını beklerken gerçekten çıldırdı. Osa çıldırdı. Çok fazla görünmek istemiyorum. Çünkü çok inanılmaz yoruldu. İyice tutuşsun. Ah! İyi misin abi? Tamam mıyız? Biraz daha tutuşmasını bekliyoruz. Hala bekliyoruz. Osa hiçbir şekilde rahat durmuyor. Sen çıkma ortalığa Soner. Tamam ben saklanıyorum abi. Saklanıyorum şu an. İyi misin abi? Evet. Evet. Evet Gel, arkadaşlar gel. şimdi ateşimiz hazır. Şimdi Gel. Osa'yı şey yapıyorum. Dikkatleri çekmeye çalışıyorum. Osa! Yaha! Osa! Gel. Yaha! 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 Oh! Yaha! Oh! Yaha! İnanılmaz şekilde kolumu ısırdı. Osa! İnanılmaz kuvvetli. Uf! Çıldırdı. Ateşe gidecek. Şu anda arkadaşlar gerçekten inanılmaz kuvvetli bir şekilde çekiyor ve yere düşeceğim. Engin abi öyle nasıl bir şey yetiştiririz ya böyle. Ateşe rağmen oradan atladı ve şu anda beni etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Gözü hiçbir şey görmüyor. Şimdi gerçekten bekle aman. Ben tuttum, tamam. Oh. Oy. Sen kapıdan dışarı çık. Ha? Kapıdan dışarı çık. Öyle mi? Hı. Hemen. Yemin ediyorum. Bileğimden bir tuttu ama nasıl hırsla sürüyor. Böyle bir şey yok ya. Geçti mi? Engin abi şu bileğimden bir tuttu ama yani kolluk olmasa direkt gerçekten bilekten parçalayacak. Kemiğin kırılmıştı. İnanılmaz sert ısırdı ya. Ondan öncesinde Engin abi şey yaparken seni perişan etti abi. Beni perişan, kendi de perişan oldu. Hakikaten hani ben böyle bir şey beklemiyordum. Bu ateşe rağmen oradan atlayıp hiçbir şekilde gözüne gelmedim. Baksana hala kapıyı tırmalıyor ya. Manyak. Bir defa daha deneyelim mi abi? Yoksa yoruldu mu köpek? Yoruldu. Bir daha geldiğinde bir kere daha deneriz. Bak yemin ediyorum gerçekten bir daha yapmak istiyorum ama. Meşaleyle istiyorsan deneyebilirsin. Meşale bu. Ortaya karışık bir şeyler yapacağız ama. Şimdi bana doğru öyle bir koşuyor ki abi gerçekten. Şöyle kolumu verdim. Şuradan öyle bir kavradı ki. Biz ne kadar karanlık ama Biz morluk ne kadar gözüküyor. görünür bilmiyorum Gözle ama- gözüküyor. öyle bir sert ısırdı ki inanılmaz, ben böyle bir ısırma basıncı beklemiyordum. Demek ki bazı hayvanlar ateş de olsa durmuyor. Kesinlikle abi, tebrik ediyorum gerçekten. Çok güzel eğitmişsiniz ya, helal olsun. Yani o sayı tanıyamadık, ben onu anlamadım abi. O sayı böyle bir o taraftayken böyle bekleyip şey yapabilir miyiz? Hem onu görüp hem onu tanımak istiyorum. Yapamayız çünkü şu anda sizi artık belledi. Çıldıracaktır yine. Çok fazla tanıyamadık yani, onu çok fazla Osa'dan ben göremedik sana yani. bahsedeyim istiyorsan. Olur abi. Osa'yı biz Tenerife'den aldık. Ünlü geleneksel pirasa kanarya üreticisi Gustavo Reganados'un yetiştirdiği bir köpek. Ondan 2 batın yavru aldık biz. İşte Allah nasip ederse bir batın daha alacağız bu sene sonuna doğru. Osa inanılmaz derecede gözü kara bir köpek. Yani hiçbir şey fark
fark etmiyor onun için. Bariz Ateş, o, bu fark etmez. O bariz Tamam belli mı? ya. Eğer birisi ona meydan okuduysa kesinlikle ve kesinlikle durdurulamaz bir köpek. Eğer meydan okumazsan, dostça yaklaşırsan agresyonu olmayan bir köpek. Olsa'nın anahtarı Olsa'ya meydan okumayacaksın. O kadar. Ya, hani normalde hani o mücadeleyi biraz daha sürdürürdüm ben, hani en azından bir dakika daha falan. O duvarın arkasında gerçekten çok yıprattı kendini, duvara falan sürtüyor, zarar veriyor. Engin abi bir yandan canla başla böyle mücadele ediyor. Şey yapmak istemedim yani hani. Evet ama köpeği de düşünmek lazım. Zaten Kesinlikle. güneşin ortasında o Kes- videoyu çektiğimiz zaman 100 metreden fazla bir atak yapıp sana Evet. saldırdı. 100 metreden fazlaydı. Evet, 150 yani- metre falan koştu rahat. Yani 20 metre falan deneniyor ya da 30 metre. Aynen. Testlerde biz 100 metreyi aştık güneşte sıcakta. Çok Orada güzel. da zaten Harun'a ayar olmuştu. Aynen. Bir dahakinde çember yapalım, çemberden atlatalım. Dikine şöyle bir çember koyalım. İçinden atlar mı abi? Atlar bence. Vallahi ben de atlar diyorum yani, bunu gördükten sonra nasıl bir reaksiyon verir bilmiyorum ama kesinlikle atlar yani. Ben o ihtimali şey yapmıyorum. Düşük görmüyorum kesinlikle. Yani köpeğin ateşte duraksadığını, durduğunu, tereddüte düştüğünü gördün mü? Yok. Direkt hiçbir şey yokmuş gibi. Ben bir de bana doğru geliyor, ben şöyle var ya böyle ben yanlış bir şey yapmamaya çalışıyorum hakikaten. Yanlış bir şey yapsam gerçekten pert olacaktı ama bileğim bayağı biraz acıdı Ağrıttı yani. değil mi? Ağrıttı, inanılmaz ağrıttı. Çok sert çarptı çünkü. Evet Engin abi, bugün gerçekten daha önce hiç deneyimlenmemiş bir şey denedik en azından. Evet. Ateş kısmından özellikle bahsetmek istiyorum. Daha önce hiç ateş yakıp üzerinden bir köpek atlayarak bana saldırmadı. Bunu ilk defa denedik. Koşu kısmını yapmıştım ama bu ırkla bir köpekle yapmamıştım. O yüzden çok güzel deneyimlerdi benim için. Gerçekten de olsa beni hakikaten hacamat etti yani. Oradayken de bayağı sürükledi ya. Bayağı keyifliydi yani, böyle çeke çeke götürüyor. Serin hava olsa daha çok mücadele ederdiniz. Hava sıcak. Evet, evet. Köpeğe zarar görmesin yani. Aynen öyle abi. Biliyorsun. Ben teşekkür ederim abi, bizi tekrardan Ben çok misafir ettiğin teşekkür için. ederim. Ayağına sağlık. İstanbul Kennel Presso Canario köpek çiftliğinin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bu ırka dair, Presso Canario ırkına dair bilgi almak isterseniz sizin sosyal medya hesaplarınızı takip edip sizden bilgi alabilirler. Ya da işte bu köpekleri falan sahiplenmek de isteyen insanlar olursa yine size danışıp Seve yine... seve. YouTube kanalımızda bu geleneksel Presso Canario ile ilgili bilgi içeren videolar var. Meraklılar olursa onları izleyebilir. Türkiye'de genellikle yanlış bir bilgi var. Show FCI pirasalarını gerçek pirasa sanıyorlar insanlar. Gerçek pirasa, tarihsel geçmişi olan pirasa bunlardır. Arkadaşlar duydunuz. Bir videonun daha sonuna geldik. Siz de bu videoyu eğer beğendiyseniz beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve de yorumlarınızı yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Ayrıca abone olabilir ve de videoyu hype'larsanız çok sevinirim. Yavru köpeğimiz için olan isim önerilerini de mutlaka bekliyorum. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Şurası. Hava sıcak ama. Ateş biraz kısa kaldı yalnız ya. Evet. Keşke- Aslında biraz önce biz önce yapacaktık. Siz konuşurken hali güzeldi ateşin. Tel koyup böyle biraz yukarıdan yapacağız.